Sevgili örgü severler, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videomda görmüş olduğunuz portföy çantasını yapacağız. Çok beğenilen portföy çantamın bir başka modelini daha tasarladım sizler için. Günlük kullanıma oldukça uygundur. Bakın iç haznesi bu şekilde. Malzemelerimi açıklama kısmına bırakacağım. Ne kadar ip kullandım, ne kadar kumaş kullandım, aparatlarını yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Haydi birlikte yapım aşamasına geçelim. Evet, ipimi aldım. Burada toplamda 111 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 111 adet zincirimi çektim. Devam edelim. Bu aşamada hemen 1, 2, 3.'ye batacağım. 3. zincirin içerisine girerek bakın ilmeğimi de alıyorum tığımın üzerine. 1, 2, 3. Şu şekilde ikisini bir aldım. İkisini bir aldım. Böylelikle ikili trabzan yapmış oldum. Tekrar bir sonraki zincirin içerisine geçerek ikisini bir alıp ikisini bir aldım. Şimdi bütün zincirleri bu şekilde dolduracağız. İlk zincirime kadar ikili trabzanlarımı tamamlayacağım. Evet, birinci sıramı tamamladım trabzanlarımla. Şimdi ilk zincirime de şu şekilde geçeceğim. İkinci sırama birlikte gireceğiz. Evet. Şimdi 1, 2 tane zincir çekiyorum kenara. Hemen şöyle çevirdim. İlmeğimi aldım. Bakın dipteki yuvaya, yani şu ilk zincirimde bulunan trabzanın tepesindeki yuvaya değil, bir sonraki yuvaya. Çünkü şu çektiğim zincir buradaki ilk trabzana ait olmuş oluyor. Hemen ikinci ikili trabzanın tepesindeki yuvaya girişimi sağlayarak burada ikili trabzanımı oluşturdum. Şimdi yine aynı şekilde ikinci sıramda da bütün yuvaların içerisine birer adet olacak şekilde trabzanlarımı yerleştireceğim. Evet, portföy çantamın gövde kısmı tamamıyla trabzanlardan bu şekilde oluşacak. Toplamda 8 sıra gideceğim ben. Kenarlara 2 zincir çekmeyi unutmuyorum. İkinci sıramı tamamladıktan sonra yine en son trabzanımı yapacağım. Dönerken 2 zincir çekiyorum. Unutmayın. Şimdi ben bunu 8 sıraya tamamlayıp geleceğim. Evet arkadaşlar, toplamda 8 sıramı tamamlamış oldum. Bakın şöyle ölçtüğümde ne kadar boyutu var ona bakalım. Genişlik ve yüksekliğini ölçeceğim sizler için hemen. Şöyle bakın. Başlıyorum. Toplamda 69 santim olacak şekilde bu kısmı tamamladım. Genişliği 69 santim. Yüksekliği ise şöyle ölçelim. Bakın 12 santim. Tabii bu elinizin örgüsüne göre değişebilir. 1-2 santim. Şimdi ben bunu en son modelimi tamamladıktan sonra ütüleyeceğim. Biraz daha açılacak. Onu da unutmayalım. Şimdi 8 sırayı bu şekilde ikili trabzanlarla tamamladım. Dediğim gibi kenarlara da 2 zincirimi hep çektim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Çeviriyorum. Burada şimdi ilmeğimi aldım. Bakın dipteki yuvaya batmıyorum. Bir sonraki yuvaya batarak burada yarım trabzan veya yalancı trabzan dediğimiz trabzanımı yaptım. Şimdi bakın burada şöyle 1, 2, 3 tane ilmeğim görünüyor çektiklerimin içinde. İlk baştaki ilmekten bu şekilde girerek ve bir sonraki şu yuvadan girerek buraya modelimi yerleştireceğim. Tekrardan yine aynı teknikle bakın en sondaki ilmekten ve bir sonraki yuvadan girerek bu şekilde üçüncü kez tekrardan girişimi sağladım. Şimdi ben bu kısma bir tane işaretleyici yerleştireceğim. Kafam karışmasın. Şimdi tekrardan bakın bu şekilde almıyorum. Yarım trabzanı farklı teknikle ne yapıyorum? Buradan giriyorum
Ve bir sonraki yuvaya geçişimi yapıyorum. 3 tane ilmeğimi bir çektim. Buradan giriyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum. 3 tanesini bir çektim. Çok basit bir teknik ve çok da şık duruyor gerçekten. Modeli tamamladığınız zaman buradan, 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 evet, bu şekilde tamamlayacağım. Toplamda arkadaşlar 38 adet olacak şekilde 38 yuvaya bu şekilde girişimi sağlayacağım. Şöyle zaten katlamalı modelim olacağı için siz burayı tabi büyük veya küçük yapabilirsiniz. Çantayı büyük istiyorum diyen arkadaşlar ona göre ayarlayın. Şu şekilde ikiye katlanacak. Şuradan katladığım zaman tam şuraya işaretinizi takın. Nereye denk geliyorsa, illa 38 dediysem 38 yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Hani örgünüz, modeliniz, ölçüleriniz değişebilir. Katladığınız zaman bu şekilde ikiye tam şuradan hangi sayıda bitiyorsa ona göre bu modeli çıkartabilirsiniz. Ben hemen buraya göre tamamlayacağım. Bakalım benimki kaç tane yuvadan oluşacak. 38 dedim ama hemen şurayı bir tamamlayayım, sonrasında söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde birinci sırama gittim model kısmında. Şimdi şöyle katladığım zaman bakın tam denk geliyor. Peki kaç tane yuvaya modelimi yerleştirdim? Toplamda 36 tane yuvama bu şekilde girişi sağlayarak, hatta birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 tane bu şekilde yuvanın içerisine girerek modelimi yerleştirdim. Şimdi ilmeğimi alıyorum. Burada 37. yuvanın içerisine bakın, sadece şöyle bir tane trabzanımı yapmış oldum. Yarım trabzan. Bir tane zincirimi, hatta şöyle 2 tane zincirimi çekiyorum, çevirdim. 2 zincirimden sonra ne yapıyorum? Bakın burada hemen şu dipteki yuvaya girerek ilk baştaki boşluğun içerisine giriyorum. Burada şu şekilde ilmeğimi arka taraftan çıkaracağım. Bakın arka taraftan giriyorum. Ön taraftan ipimi arkaya çekiyorum bu şekilde. Bakın 3 tane ilmeğim oldu. Bu üçünü bir çekmiş oldum. Şimdi bir sonraki aşamada ne yapıyorum? Önde mesela alırken ilk baştaki ilmekten giriyorduk değil mi? Burada da yine aynı şekilde buradan giriyorum. Bir sonraki yuvam neresi? Bakın şuradan şöyle açtığım zaman şuradan girişimi sağlayacağım. Girdim. Tekrardan ipimi arkaya çekip, burada fazlalık oldu. Şimdi buradan giriyorum. Tekrardan bir sonraki yuvadan girişimi sağlıyorum. Şu şekilde. Bakın 3 tane ilmeğim oldu. Üçünü bir çektim. Bir sonrakini tekrardan alıyorum. Bir sonraki üçüncü boşluğun içerisine geliyorum buradan. Aldım ipimi arkaya çektim. Üçünü bir topladım. Yine aynı şekilde buradan girdim. Buradan girdim. Üçünü bir çekiyorum. Bakın çekerken şurada hemen ipi yükseltmiş oluyorum. Buradaki ipi almayın. Şöyle 3 tane ilmeğimizi toplayıp alacağız. Tekrardan bakın girişimi sağladım.
Buradan da yine aynı şekilde. Evet, bu şekilde devam edeceğim. Buradan alıyorum. Buradan giriyorum. Her yuvanın içerisine birer adet yapacağız. Bu şekilde toplamda yine 36 tane modelimi yuvama yerleştireceğim. Kenarlara da yarım trabzan yapıyoruz tabii ki. Sıramın sonuna kadar geldim. Burada bakın işaretimin olduğu bölgeye şöyle tekrardan ilmeğimi alıyorum. Şöyle geçerek hemen bunu çıkarttım. Buraya bir tane daha modelimi yerleştirmiş olacağım. Şu şekilde yerleştirdim. Şimdi bakın buraya kenar kısmı için ne yapıyoruz? Trabzanlarımızı her zaman yerleştirelim ki kenarlara bir hani böyle dümdüz çıksın yukarıya doğru, direk görünümü olsun. Şöyle bir iki tane zincirimi çektim. Şimdi bakın burası örgümün arka tarafı, tekrar ön tarafına geçiş yapacağım. Bakın ne kadar şık duruyor. Tertemiz bir çalışma olacak. Şimdi yine portföy çantamın 3. kapak kısmında 3. sırasındayım. Burada ne yapıyordum hemen? Bakın. İlmeğimi aldım. İlk baştaki yuvaya girerek buraya trabzanımı oluşturdum, yarım trabzanımı. Şimdi ön taraftan alarak modelime devam ediyorum. İlmeğimi alıyorum buradan, tığıma. Buradan giriyorum. Çektim bakın. Şimdi devam ediyorum. Buradan giriş yaptım. Bir sonraki yuvaya giriş yaptım. Buradan ve buradan boşluklara giriş yapıyorum arkadaşlar. Burada bakın yukarıda 2 tane ilmek var ve arkadaki şu ilmeği de alıyorum. Toplamda 3 tane ilmeği yukarıda bırakmış oluyoruz. Yani boşluğa batarak burada modelimizi kurmuş olacağız. Evet, yaptıkça daha da belirgin bir hale gelecek model kısmı. Evet, bakın baştaki yaptığım o üçlü trabzan, yarım trabzan da saydığımda toplamda 36 adet modelimi tekrar yerleştirdim. Sonuncu olarak ilmeğimi alıyorum burada. Hemen kenar kısım için ne yapıyordum? Bir yarım trabzan yapıp burayı tamamlayacağız. Şöyle tepedeki yuvasına giriş yaptım ve yarım trabzanımı çektim. Şimdi buraya iki tane zincir çektim. Çevirdim. Ne yapıyordum burada arka kısımda? Hemen bakın şuradaki aradaki boşluktan girerek, bir ile ikinci modelin arasındaki boşluktan girerek, şimdi arka taraftan geleceğim için arkadan batıyorum. 2 ve 3.'nün modelin boşluğundan giriş yaparak ilmeğimi tekrar arkaya çektim. Bu şekilde alıyorum tekrardan, bakın buradan üçüncü kez şöyle kaybetmeden sıramı hemen buraya, bazen görünmeyebiliyor, işaretleyicimi taktım, arkadan aldım. Bakın bir sonraki boşluktan giriş yaparak bu şekilde modelimi tamamlayacağım. Evet, önde de arkada da aslında aynı işlemi, aynı modeli yapmış oluyoruz.
Tekrar aldım bakın. Buradan giriyorum. Bu şekilde. Son kez göstereyim. Sonrasında arkadaşlar daha fazla göstermeye gerek yok. Aynı modelde aynı şekilde ilerleyeceğiz. Bakın. Şimdi buradan geçiş yapacağım yer neresi? En sondaki, yani ilk baştaki şu kısım ilmek. Nereden giriş yapıyorum? Bir sonraki, yani şuradaki boşlukları, yani direklerin arasındaki boşluğa, modelin arasındaki boşluğa girişimi sağlayarak burada modelimi yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde bir sonraki boşluk. İpimi de buradan değil de buradan alarak arka tarafa 3 tane ilmeğimi bir çekmiş oldum. Bu şekilde. Model kısmını tamamlamış oldum. Şöyle göstereyim. Çok şık ve sade duruyor. Şimdi bakın. Buradan başlarken 2 zincir çekiyorum. Kenardan başlarken 2 tane zincirimi çekip dip noktaya batıp sonra 36 adet yuvaya bu şekilde girerek tamamlamış oluyorum. Son aşamada şu kısma ne yapıyorduk? Tekrar anlatayım. Kafanız karışmasın. Anlamayan arkadaşlarım için. En son battığımda 36. yuvaya battığımda bakın dipteki yuvaya da 37.yi şöyle ilmeğimi alarak yarım trabzan yapıp buraya da bir kenar direğini oluşturuyordum, değil mi? Şimdi buraya bir tane zincir çekiyorum. Devam ediyoruz şimdi. Kaç sıra olduğunu söylemedim. Onu da hemen söyleyeyim ve ölçülerini de vereyim hatta. Örgülerde değişiklik olabiliyor. Kimisinin eli sıkı, kimisinin eli gevşek olabiliyor çünkü arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra bu şekilde modelime gittim ve bu kısımda ipim bakın. Şu an ön tarafında, yani şurası kapak kısmının ön tarafı, şurası da iç tarafı, biliyorsunuz. Şimdi ölçü olarak da ölçtüğümüzde kapak kısmını toplam 22,5 santim, 23 diyelim, 23'e yakın. Buradan ölçtüğümde de şöyle ölçtüğümde kaç santim oluyor? Bakın 11 santim olacak şekilde kapak kısmını ayarladık. Evet. Bu aşamadan sonra çektiğim şuradaki bir zincirimi de sayıyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Bakın. Aşağı doğru ineceğim. Burada bütün kenarlarını sık iğne tekniğiyle dolanmış olacağım. Şöyle eşit bir şekilde göz kararı ilerleterek buralara sık iğne tekniğe gideceğim. Kenar kısmına. Dikkat edin, şuradaki modeli de ezmeden arkadaşlar. Elinizi yumuşak tutun. O kısma çok fazla şöyle parmağınızla tutarken ezmeyin. Buralara sık iğnemi yapacağım bu şekilde. Hemen şuraya kadar geliyorum. Evet, bu aşamaya kadar geldim. Burada ne yapacağız? Hemen bakın. Dipteki gördüğünüz şu yuvanın içerisine giriş yaparak buraya sık iğne yerine hemen şöyle ip kaydırma tekniği kullandım ki burada bir potluk olmasın diye. Direkt insin aşağı diye. Şimdi diğer yuvadan sol tarafa doğru giderek sık iğnelerime devam edeceğim. Bu şekilde gördüğüm bütün yuvalara birer adet olacak şekilde buraya kadar geliyorum. Evet, buraya kadar sık iğne ile geldim. Hemen köşeyi ne yapacağız? Onu gösteriyorum. Köşede bakın şuradan girerek buraya bir, aynı yere 2, 3 defa da girişimi yaptım. Şöyle tekrar elimizle düzeltiyoruz. Açılmasın arası. 3 defa batmış oldum. Aşağı doğru inerken. Çünkü kenar köşe olduğu için orada herhangi bir gerginlik olsun istemiyorum. Tam formunu çıkartalım.
Bakın trabzanlara tekrar bu şekilde girerek buralara sık iğnelerimi yine göz kararı doldurmuş olacağım. Evet, tekrar köşeye geldim. Bakın 1 2 üçüncü kez doldurdum. Şimdi aşağıdaki yuvalardan teker teker yukarıda yaptığım gibi yuvalara girerek yine sık iğnelere bu şekilde devam ediyorum. Evet, şöyle elinizle de el ütüsü yapın arkadaşlar. Bir yandan da yaptık şöyle. Evet, şimdi buradan sık iğneme devam ediyorum. Yine bu alt sırayı tamamen. Sonra yine bu köşeye geleceğim. Sonrasında yukarı kısmından devam edeceğim arkadaşlar, gösterdiğim şekilde. Yine göz kararı bakın yine burayı. Şuraya hatta kaç tane sık iğne yaptıysanız bakın, kapak kısmı çok önemli. Sayın hani özellikle şu kısmı sayın. Kaç tane sık iğne varsa burayı da yine göz kararı o sık iğneye, şurada kaç tane sayı varsa buraya da o sayıyı tamamlamaya çalışın ki bir tarafı hani uzun bir tarafı kısa, yamuk durmasın. Yine burayı da gideceğim aynı şekilde. Sonra yukarıdan devam edip yuvalardan her birine bir sık iğne yaparak burada ipimi tamamlayacağım, keseceğim arkadaşlar. Hemen şu kısmı tamamlayıp geleceğim. Evet, buraya kadar geldim. Burada sizlere bir şey göstereceğim arkadaşlar. O yüzden buraya kadar ilerlemedim sonuna kadar. Şimdi bakın, burada iki tane yukarıda ilmek var. Bir de arkada ilmek var, değil mi? Bu arkadaki ilmeğimizi almadan bu ikili ilmeğimizi alıp ona göre sık iğnemizi dolduracağız. Hani modelimizi kurarken öyle yapıyorduk ama burada sadece sık iğnemi tamamlarken arkadaki ilmekleri bırakarak bu şekilde sadece yukarıdaki iki ilmeği alıp devam ediyorum. Bakın, şimdi burada ipimi kestim. Hemen şöyle çıkartıyorum. Burada hatta şu kısma 3 kere batıyorduk. Bakın şöyle göstereyim tekrardan. En sonki yuvama bu şekilde girişimi yaptım. Bakın, şurayı da sayarsam bir kenara bir tane ilmek oluşturacağım şimdi. Şu da üçüncü. 1 2 üçüncü ilmeğim. Tekrardan bakın. Buradan ipimi arka taraftan ilk yuvadan bu şekilde geçirdim. Buraya devamıymış gibi şu şekilde ilmeğimi oluşturdum. Şimdi bu ipimi aralardan geçirerek yok edeceğim. Şimdi tekrardan ipimi alıp bu özellikle kapak kısmına sadece bir sıra daha sık iğne gideceğim. Biraz daha belirgin dursun. Bakın, şuradaki ilk sıradaki model kısmının hemen aşağısındaki yuvadan girişimi sağlıyorum. Buraya şu şekilde girdim. Bir sonraki yuvaya geçişimi sağlayarak burada bir kez şöyle ipimi kaydırdım. İp kaydırmadan sonra şuradaki ipimi de iç tarafta yürüterek yok edeceğim. Şimdi sık iğneye geçiyorum bir sonraki yuvadan ve buradaki bütün sık iğnelere yine ikinci sıramda da sık iğne olarak tamamlayacağım. Tam şu noktaya, köşedeki sık iğne yuvasına bir iki defa girişimi sağlayarak sık iğnemi yapmış oldum. Çünkü tam dönme aşaması olduğu için bu köşe kısmı, orada herhangi bir gerginlik istemiyorum arkadaşlar. Düz bir şekilde ilerlesin. Tekrardan buradaki köşeye geldim. Köşede ne yapıyordum? En köşedeki yuvanın içerisine 1 2 adet sık iğne yapıyorum. 2. Şimdi devam ediyorum.
Evet, kapak kısmında ikinci sıramı da tamamladım. Aşağı kadar indim. Şimdi burada ipimi tekrardan kesiyorum. Artık örgüyle burada işimiz bitiyor. Çantamızın gövde kısmını ve kapak kısmını birlikte oluşturmuş olduk. Şimdi bakın, en son şuraya geçip ip kaydırma tekniğini kullanıyordum. Hemen yine dibe şuradan arka taraftan tığımı geçirdim. Bu ip kaydırdığım o dip noktadan ipimi arka tarafa doğru çektim. Buraya sık iğne yapmıyorum, dediğim gibi. İp kaydırmak yerine bu şekilde ipimi kesip arka tarafa çekmiş oldum. Şimdi buradan da ipimi herhangi bir noktadan bu şekilde iç taraflardan geçirerek daha da bir sağlam hale getireceğim ki çıkmasın. Şimdi bakın, burayı tamamladık. Burada hafif bir ütü yapacağım arkadaşlar. Birazcık ütü yapayım ki şu kırışıklıklar, kıvrılmalar gitsin. Dümdüz bir çanta görünümü olması gerekiyor. Şimdi astar kısmına geçeceğiz. Astarlamadan önce dediğim gibi ütünüzü yapın gelin. Biraz daha tabii ki de boy kısmından da açılma olacak. Daha iyi olacak bizim için çantamız. Evet, ütüleyip geldim. Bakın şöyle katladığımda tertemiz bir çalışma oldu arkadaşlar. Şöyle katladığım zaman modelim çok şık duruyor ütülediğim zaman. Şimdi bakın, burada astar için şöyle uzunca bir parça kestim. Kenarlardan birer ikişer santim bu şekilde çanta astarınızı veya kumaşınızı şu şekilde kenarlardan, bakın uzunca göstereyim, kesip kenarlardan dikeceğim. İlk önce tabi böyle yaptım. Sonrasında şu şekilde kenarlardan katlamış olacağım. Şöyle. Evet, kenar kısımlardan bu şekilde katlayarak iğneledim. Şimdi dikiş işlemine geçeceğim. Bakın bu şekilde. Dikiş için herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Ben şöyle kısacık göstereceğim sizlere. Videomu çok da uzatmadan. Bakın, kumaştan girdim. Şuradaki ilmeklerden geçiş yaparak bu şekilde dikeceğim. Kumaştan giriyorum, 1 santim kadar ilerliyorum. Bakın aşağıda ilmek var. Bu ilmekten şöyle çaprazlama yukarıya doğru çıkıyorum. Bu şekilde dikişimizi gerçekleştirmiş olacağız. Biraz da şu kumaş kısmından geçerken arka taraftan almaya çalışın ki ipiniz çok da sırıtmasın, görünmesin arkadaşlar. Zaten bundan dolayı gizli dikiş diyoruz. İç tarafta bu şekilde ilerleyerek dikişimi yapacağım. Bütün kenarlarını dikerek tamamlayacağım. Sonrasında çantamızın kenar kısımlarında bu şekilde katladıktan sonra birleştirme kısmına geçeceğiz. Hemen burayı tamamlayıp geliyorum. Astar dikişimi de gerçekleştirdim. Şimdi ikiye katlayarak bu şekilde kenardan başlayacağım. Tekrardan ipimi alıyorum. Bakın, şuranın devamı olsun diye buradan yükseklik hafif aşağı doğru, çukur aşağı doğru iniyor. Buradan arkadaşlar hemen tam köşeden değil de birkaç ilmek yukarıdan girerek, 2 ilmek yukarıdan girerek, öyle söyleyeyim. Bakın tam buradan girdim. Bir sonraki yuvadan şöyle 2 ilmeğimi bir alıyorum. Burada sık iğne yapacağım. Tekrar bir sonraki yuvaya sık iğnemi yapıyorum.
Evet, şimdi bakın tam köşeye geldim. Buradan tam şu dönen ilmeği alarak ve buradan da bir sonraki yuvadan tam birbirine denk gelen yuvalar olacak şekilde ayarladım ve sık iğnemi yaptım tekrardan. Şöyle. Şimdi bu kısımda hizalayarak göz kararı aşağı kadar inmiş olacağım. Yine kenar kısımlarda nasıl göz kararı sık iğnelerle doldurmuş oluyorduk. Burada da yine aynı şekilde belirli noktalardan girerek bu kısmı birleştirmiş olacağız. Evet, köşeye geldim. Burada ne yapıyorum? Bakın hemen buradan katladığım yerden buradan ve arkadaki ilmekten bir girerek buraya sık iğne yaptım. Yine burası köşe olduğu için bir kez daha aynı yere giriş yaparak bir kez daha buraya sık iğnemi yaptım. Dönme aşamasında rahat dönelim diye. Sonra bir sonraki bu 3 ilmeği bir alarak ön, orta ve arkadaki ilmekleri birleştirmiş oldum. Şimdi birbirine denk gelen yuvaları kaydırmadan hizalayarak bu şekilde birleştirme işlemine devam ediyorum. Evet, tekrar köşeye kadar geldim. Burada şimdi dönüş aşamasında yine kenar kısma bu şekilde 2 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bakın burası birleşik olduğu için ama bu kenarla da tamamlasın diye birbirine yukarıya doğru belli bir çizgide ilerleyerek buraya bir sık iğne yapacağım. Yine göz kararı ayarlayın bu kısmı da. Çizginiz yani sık iğne sıranız yukarıya doğru çıkarken yamuk yumuk çıkmasın, ona çok dikkat edin. Evet, burada dikişimi yaptım, kapattım ve şuradaki çıt çıtımı tam ortalayarak, bakın nasıl ortalayacağız onu da gösteriyorum. Şöyle kapak kısmını ikiye katlayarak buradan tam orta kısmını işaretleyip çıt çıtınızı takabilirsiniz. Kenar kısımları dikişli olan çıt çıtımı ben hayalet ipimle diktim. Şöyle bir ip var. Misina ip olarak da geçiyor. Hayalet ipi arkadaşlar. Dikişiniz belli olmuyor ve temiz gösteriyor. Bu şekilde diktikten sonra bakın çantamın, kağıt ipten yaptığım portföy çantamın yapım aşamalarını tamamlamış oldum. Son olarak da şuraya bir kulp yapacağız. Hemen aparatımı alıyorum. İpimi tekrardan alacağım. Halkamın içerisinden geçtim. Şöyle sık iğne yapar gibi, zincir çeker gibi çektim. Sonra tekrar bir tane şöyle sık iğne yaptım. Bu benim birinci sık iğnem. Bir kez daha yapıyorum. İkinci sık iğnem. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapacağım? Şöyle çeviriyorum. İlk baştaki sık iğnenin yuvasına girerek buraya tekrardan bir sık iğne yapacağım. Sonrasında bakın hemen şurada kenar kısımlarında 2 tane altlı üstlü duran 2 tane ilmeğim var. Ben bunları ikisini bir alarak şöyle buraya sık iğne yapacağım. Tekrardan bakın şöyle çeviriyorum. Kenar kısımda duran şöyle ikili ilmeklerim var. Bu 2 tane olan ilmeğimi bir alarak şöyle ilmek geçirerek buralardan sık iğne yapıyorum. Bakın daha belirgin hale geldi. Yukarıya doğru çıktıkça bu ilmekler daha belirgin olacak kenarlarda. Hep altlı üstlü ikili ikili duracak şöyle. Bunları alarak bu şekilde kulbumu oluşturacağım.
Şimdi burayı istediğiniz uzunlukta tabii ki yapabilirsiniz. Bakın sizlere hemen ben bir tüyo vereyim. Şöyle birkaç sıra daha ördükten sonra anlatacağım. Bakın sol tarafa tekrardan yapmış oldum. Şimdi toplam şurayı sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane yaptım. Şimdi ben burayı 42'ye tamamlayıp geleceğim. Evet, bu kısmı tamamladım. Şimdi bakalım kaç santim oluyor. Onu da birlikte ölçelim. Şu an toplamda şöyle ölçtüğümde 39 santim olacak şekilde ayarlamış olduk sap kısmını. Şimdi ne yapıyorum? Bakın şöyle ikiye katladım. Tekrardan burayı birleştireceğim. Halkanın içerisinden geçerek bir aynı yine şekilde sık iğnemi yaptım. 2 tane bu şekilde sık iğne yaptım. Hemen buradan şöyle çekerek kapattım. Bakın burası ayrık duruyor. Şimdi ben buradaki ipimi kenardaki ilmekten, ikili ilmekten alarak şöyle kapattım. Sonrasında burayı devamıymış gibi tekrar yapacağımız için arkadaşlar, elinizde etamine iğnesi varsa onu da kullanabilirsiniz. Daha rahat olur. Şimdi bakın şöyle çekmiş oldum. Ben daha ince bir tığ kullanarak aralardan geçireceğim ipimi. Kulp kısmını da tamamlamış olacağız böylelikle. Evet, bu ipi hemen temizliyorum. Evet, bu şekilde kulp kısmını da temizlemiş oldum. Şimdi kenarına hemen şöyle açarak kenar kısmından tutturacağım. Evet, bu şekilde taktım bakın. Çantamın yapım aşamalarını detaylı bir şekilde tamamlamış oldum. Evet, iç kısmını da şöyle göstereyim. Hiç göstermedim. Hemen kapatıp tekrar toplam ölçüsünü, enini boyunu ölçüp videomu bitireceğim. Bakın şöyle 25 santimi arkadaşlar ölçtüğümde 15 santim olacak şekilde portföy çantamın yapım aşamalarını adım adım ilerleyerek tamamlamış oldum. Evet, videomun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.